Merhaba, evet sürpriz bir canlı yayınla yaklaşık 12-13 gün sonra karşınızdayım. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Şöyle biraz bildirimlerin düşmesini bekleyeceğim. Kısacık bir yayın açıyorum. Her birinize öncelikle ilginiz için, gönderdiğiniz mesajlarınız için, iyi dilekleriniz, dualarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, hastanede 12. günümüzü tamamlıyoruz. Şimdi canım arkadaşlarım, evet bizim bugün değil mi meclisimizde kan döküldü, yumruklar havada uçtu. Böyle protestoların arasında bir yemin töreni oldu. Kadroların artık çok daha 2026 yılında birçok insanı şoklayacak şekilde, bunu bakanlıklar için söylüyoruz, bizim ülkemizde değişime sokacaktır. Bunları zaten yazmıştık, bugün Instagram'a da koydum. En son hatırlarsanız bir Oğlak Burcu'nda yeni ay gerçekleşti. Yengeç Burcu'ndaki bir dolunayla giriş yaptık yeni bir yıla. O zaman da bunları konuşmuştuk. Yengeç Burcu'nda gerçekleşen bir yeni ayımız vardı Haziran 2025'te. Yengeç Burcu'ndaki gerçekleşecek işte 3 Ocak'taki Dolunay, daha sonrasında üzerine de Oğlak Burcu'ndaki yeni ay devlet kadrolarını fazlasıyla işaret ediyordu. Şimdi bugün değil mi yeni bakanlıklarda ciddi artık değişimlere gidilen zamanlar. Yani bu iki bakanlık değil, çok daha fazlası olacak. 2026 bol değişimli bir yıl sevgili arkadaşlar, bol değişimli. Çok daha fazla sürpriz isme de şoklanma mı olabilir? Bakalım, zamanla bunu da göreceğiz. Hatta hatırlarsanız en son böyle 19 Aralık 2025 mevsim giriş anı haritamızda bunları konuştuğumuz konulardır. Kabinede değişim dün gerçekleşti. O zaman şunu demiştik, yazıyla da yazdım. Sanki ülke kabinemiz ve Merkez Bankası, ben Merkez Bankası'nda da beklediğimi bahsettim. Bir dizi değişiklik geliyor. 2026 bir kere unutmayın, bol değişimli bir yıl. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Çok kısa tutacağım yayını. Eşimin yanına tekrar çıkacağım. Evet, o böyle derin uykularda ama ben onun yanında bekliyorum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum dualarınız için. Özür de diliyorum. Kendimi böyle bir türlü ruhen toplayıp da açamadım ki çok rahat gün içinde sizlerle iletişime geçebilecek kısacık da olsa dakikam var. Eşim genelde günün 23 saatini uyurarak hemen hemen geçiriyor, aldığı ilaçlar sebebiyle. Ben de sizleri özledim. Sizler de hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bana da iyi geldi Rabia Hanımcığım. Şimdi çocukları bugün artık ben de onların okul çıkışı alınma sırası. Almadan önce sizlere bir merhaba demek istiyorum. Ben de sizleri özledim. Teşekkür ediyorum. Şimdi böyle yaptığımız öngörüler, gündemler değil mi? Epstein'in sır kutusu açıldı. 29 Mart 2025'te bir güneş tutuldu hatırlarsanız. 9 derece Koç burcunda. Ne dedik? Hiçbir şey artık karanlıkta kalmayacak diyor gök kubbe. 9 derece Koç'ta tutulan güneşi lütfen unutmayınız. Merkür retro, Venüs retrolu tutulmaları unutmayınız. Çok daha büyük ifşalar. Hep demiştik ya 2025, 30 Ocak 2025'te biz bir şey duyduk, gördük zannediyorsanız çok büyük yanılgıdasınız. 2028 kapanışı buyurun konuşalım demiştik hatırlarsanız. Epstein davasında işte Netanyahu'nun adını sildirdiğini okuyorum. İşte Donald Trump, işte neler oluyor biliyoruz. Şimdi tabii ki dünyanın gündeminden, haberlerden kopmuyorum. Sadece birazcık ben de kendimi bir istirahat ruhen dönem aldığım için yayınlardan da biraz uzak kaldım. Ben bizim ülkemizde de beklediğimi Ağustos 2024-2023 videolar kayıtlıdır. Dönüp dinleyebilirsiniz. Bu Epstein olur, bu başka bir şey olur. Ben burasını bilemem ama bizim de astroloji haritamızda ufukta yükselen 29 Mart 2025 güneş tutulmasındaki ASC derecesi bir kere ülkemizin güneşini 5. evi kareliyor sevgili arkadaşlar. Bu bizim ülkemizde de çocuklara karşı işlenen suç de her neyse çok daha fazlasıyla güneş nedir? Kimlik sahibi, soylu dediğimiz kişilere de sirayet edeceğini gösteriyor. Üzgünüm diyemeyeceğim. Mazlumların ahı değil mi? Kayıp çocuklar, neler neler var. İğrenç tablolar, çürümüşlüğü dibine kadar yaşıyoruz. Hani şimdi hep dedim ya, kasırga için, onun için, bunun için. İşte orada kasırga oldu. Bu yıl bizim ülkemizde de çatı uçar, kasırga da olur.
Olaylar, soğuk hava koşulları. Bak ben 2-3 gün önce -32'de bir çıkıp kendime gelip tekrar hastanenin içine. -32, -33. Daha Şahsenem, sevgili Şahsenem Hanım, daha çürümüşlüğü, yozlaşmayı dibine kadar yaşadığımız dönemlerdeyiz. Hani şimdi dünyanın sahnesinde o başkan filan, bak rezalete bak diyorsanız çok sorry. Bizimkinlerin de kimlik sahibi dediğimiz kişileri de göreceğimizi gösteriyor gök kubbe. 9 derece Koç. Biraz o günlere yaklaşıyoruz sevgili arkadaşlar. 2026 ne demiştik zaten? Unutulmaz bir yıl olacak. Birçok arenada, devlet kadrolarında değişimin fişiğini, fitilini ateşleyecek günler geliyor. Birçok ismi şoklayacak şekilde de diye çok anlattık. Şimdi o günlere çok yaklaştık. Buna da 7 Kasım 2025'te yazdım. 2026 unutulmaz olacak sevgili arkadaşlar. Sıra herkese ve her şeye geliyor. Hiçbir şey gök kubbe diyor ki artık karanlıkta kalmıyor. 17 Şubat 2026 güneş tutulmasını da yaptık. Aşağıya inerseniz Kasım ayında videolar var ama tabii ki tekrar yapacağız sevgili arkadaşlar. Takdir edersiniz ki kıymetli yol arkadaşımın zor süreçlerindeyiz. Ailece bazı hakikatlerle yüzleşmek durumundayız şu anda, çoluk çocuk hep birlikte. Biraz geri planda durmak, anne olmak, eş olmak, çocukların ellerinden sağlıkla tutmak zorundayım hayat yolculuğumuzda. O yüzden biraz geri duruyorum. Kusura bakmayın ama yapmıştık, o yüzden içim rahat. 17 Şubat 2026 tutulmasının öngörülerini de paylaştık. Şu anda dünya süresi olarak 21 Aralık 2025, 21 Mart 2026 3 aylık öngörülerimizde, değil mi? Kimyasal fabrikalara, patlamalara fazlasıyla dikkat çektik. Bunları da yaşadık. Bak bu ay yine sanatçılar, sevgili arkadaşlar, vefat eden bir sanatçımız da varmış. Gece yarısı ölüm nedeni belli oldu diyor. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Şöyle yine son dakika haberlerine bakıyorum. AK Parti grup toplantısına damga vuran an. Son dakika haberlerine de yine bakalım. Meclisimizde yumruklar. Sevgili arkadaşlar, bol bol da yumruklar. Bugün bu konuyla ilgili, yarın başka konuyla ilgili uçuşabilir. Hep Mayıs ayında şunu demiştik, hani ben kalkıp diyorum aman halkım, astrolog olarak Mars tutuldu ülkenin, itişip kakışmayın, dövüşmeyin, ama hatırlarsanız değil mi? Öyle günler geliyor ki çarşı pazar çok karışacak. Yani bizim vekillerimiz, seçtiklerimiz dövüşürse halk da tabii ki dövüşebilir diye öngörüler yapmıştık. Daha da karışırız sevgili arkadaşlar. Maalesef Aygül Hanımcığım, son değil mi? Evlatlarımıza da örnek olmaya çalışıyoruz. İyi çocuk ol diyoruz, ders çalış diyoruz. Biz elimizde televizyon kumandalarıyla televizyon başında dedikodular, gıybet time'lar yapıyoruz. Çocuğa oku diyoruz. İşte başlar yumruklaşırsa halk da ayırır, ayrıştırır. Amin amin. Yani daha dünyanın sahnesinde çok karışık sahneleri görürüz sevgili arkadaşlar. Mesela bugün okudunuz mu bilmiyorum, Akın Güllek'le ilgili 2 Ekim detayı. 2 Ekim 2024 ne demiştik hatırlar mısınız? Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Hep birlikte çıldırıyoruz. Bugün son dakika haberlerinde 2 Ekim 2024 detayı diye bu haberleri de okudum. Yeni bir dönem Eylül 2025 itibariyle de başladı. Hep dedim ya, hatırlar mısınız? Kırılma noktasına girdik biz bu sonbahar itibariyle. Bunun içine devlet kadrolarını al, yer küre hareketlerini al ki bakın daha böyle sert atmosferlere geçiyoruz. Yer küre hareketleri dünya genelinde böyle zamanlarda düşünülebilir. Güneş Uranüs, lütfen kalp sağlığınıza dikkat ediniz. Ani şoklayacak, bak bir kere ruhumuzu şoklayacak olaylardan da bahsedebiliriz. Evet sevgili Eren Hanımcığım, evet bir şeyler değişiyor ama maalesef sertlik değişmiyor. Fakat neyse, buna daha detaylı gireriz çünkü donelerle yaptığım öngörüleri birleştirmem gerekir. Şimdi havada kalmasın. Oturur daha detaylı birlikte yorumlarımızı yaparız. Evet, ben izninizi istiyorum. 12 gün sizlere merhaba diyemedim. Verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Dualarınız çok kıymetli. Dualarınıza çok çok ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi yani günün büyük çoğunluğunu eşimi uyutuyorlar. Ama Allah'a şükür yanındayız. Dokunabiliyoruz, saçını tarayabiliyoruz. Konuştuklarımızı duyduğundan, bizi duyduğundan da hepimiz çok eminiz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.
Tutulma öncesi yine vakit bulursam böyle kısacık yapmıştık ama öngörülerimizin tekrar 17 Şubat 2026 birçok ülkenin yıkımıdır. Birçok liderin geri dönüşü olmayan yolculuklara da çıkışıdır. Tutulma öncesi Dolunay aslında birçok ismin defterini de kapattı sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Eren Hanımcığım, Emel Hanım, Netice Hanım. Adını zikrettiğim, zikredemediğim sevgili dostlar. Evet, dualarınız çok kıymetli, çok ihtiyacımız var. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Bu böyle bir merhabaydı, beni merak etmeyin. Çok şükür, bugünümüze şükür. İyi ki varsınız. Bakalım Ayşe Hanımcığım, Allah bilir en doğrusunu. Evet evet sevgili Bora Saygı, duyduğuna inanıyorum. İşte diyorum, kızımızın adını söylüyorum. Esra gelecek birazdan diyorum. Gözünü açıp köşelere bakmaya çalışıyor. Aa, duyuyor bizi yani. Duyduğunu biliyoruz, o yüzden sürekli konuşuyoruz kendisiyle. Evet evet, çok şükür Eren Hanımcığım, buna şükür. Önümüzde, yanımızda, dediğim gibi dokunuyoruz. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Biz ediyoruz, o da bizi dinliyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umuyorum. Ben de inanıyorum, değil mi? Dua değiştirir. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.